Zafer ölmeyecek. Son sahnede Yahya nihayet Zafer'in yerini öğrenerek onu öldürmeye gelse de Timur büyük ihtimalle Zafer'in Zaro'nun oğlu olmadığını söyleyerek engel olacak. Yahya zaten Zahide'ye Zafer'in bir suçu yok diyerek onu öldürmemeye ikna etmeye çalışsa da Zahide Zaro'ya acı çektirmek için her yolu deniyor. Fakat Zafer'in gerçek babasının Zülfikar olmadığı Zahide'nin de kulağına giderse işler çok daha karmaşık bir hal alacak. Ancak bölümün asıl bombası Vezir'in 9 parmak çıkması oldu. Dikkatli izleyiciler dizinin jeneriğinde ve Vezir'in birçok sahnesinde ayakkabı detayı kullanıldığını fark etmişlerdir. Zaten daha öncesinde ben de bu konu hakkında Vezir'in 9 parmak olabileceğini söylemiştim. Şimdi o teorileri tekrardan gözden geçirelim. Vezir 14. bölümde Zülfikar'a eski bir resim göstermişti ve bu resimde sarışın bir çocuk bulunuyordu. Bu çocuğun artık vezir olduğundan eminiz. Zaten vezir burada sarışın olanın 9 parmak olduğunu da söylemişti. Bunun yanında bir zamanlar hepimiz böyle masum bakan çocuklardık gibi bir repliği de var. Yani burada açıkça Zülfikar'a göndermede bulunuyor. Yine de vezirin tam olarak neden yıllardır Zaro'nun yanında olduğunu bilmiyoruz. Fakat vezir neden kendi fotoğrafını Zaro'ya gösterdi? Sonuçta Zaro bu fotoğrafla 9 parmağın vezir olduğunu öğrenebilir. İşte burada da aklıma şöyle bir teori geliyor. Vezir aslında Zaro'nun kardeşi Hüseyin'e çalışıyor olabilir mi? Biliyorsunuz ki Timur'u veliaht olarak otogara getiren kişi de vezirdi. Aynı zamanda her ne kadar Zaro'ya dostluk yapıyor gibi gözükse de vezir aslında Zaro'ya en büyük acıları çektiren kişi oldu. Örnek vermek gerekirse Zafer'in onun oğlu olmadığını bildiği halde bunu kimseye söylemedi. Aynı zamanda Gönül'ün Muharrem'le değil Arnavut'la bir ilişkisi olduğunu bilmesine rağmen Muharrem'i suçlu olarak gösterdi. İşte tüm bunlara baktığımızda vezir Zaro'nun yanında dost gibi duran ama en büyük acıları yaşatan kişi oluyor. Tam da bu noktada vezirin Zaro'nun kardeşi Hüseyin'le de bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Bunun yanında vezirin Timur'u da özellikle veliaht olarak seçmesi öylesine değil. Timur'un Hüseyin'in oğlu olabilme ihtimalini de güçlendiriyor. Çünkü vezir asla plansız şekilde iş yapacak biri değil. Bunu da çok net gördük. Yani tahmin ettiğimiz gibi olursa Timur büyük ihtimalle Zülfikar'ın öz oğlu olmasa da öz yeğeni çıkacak. Çünkü Zaro'nun bu kadar acı çekmesini isteyecek kişi kesinlikle yıllar önce kendisini terk ettiğini düşünen kardeşi olacaktır. Evet, bomba teorileri konuşmadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız gelin incelememize devam edelim. Öncelikle vezir gerçekten 9 parmak mı? Evet, vezirin el parmaklarında bir eksik yok. Fakat daha önce de dediğim gibi sürekli ayaklarının detay olarak gösterilmesi vezirin ayak parmaklarının 9 tane olabileceğini ve bu yüzden kendisine böyle bir lakap taktığını düşündürüyor. 9 parmak hakkında aslında 15. bölümde daha fazla detay verilmişti. Vezir burada Zaro'ya 9 parmak hakkındaki efsaneleri anlatırken askeriyeden atıldığını da söylemişti. Hatırlarsınız vezirin geçmiş sahnelerinden birinde de askeri bir şapka ve atlet giydiğini de görmüştük. Bunun yanında vezirin çok iyi nişancı olduğunu da biliyoruz. Belki de vezir 9 parmak hakkındaki efsaneleri kendisi yayarak gerçekleri çarpıttı ve böylece gerçekleri gizlemek istedi. Peki vezir Zahide'ye mi çalışıyor? Bu konu tam olarak net değil. Çünkü Zahide uzun zaman oldu 9 parmak diyerek görüşmediklerini aslında vurgulamış oldu. Ancak bir dönem kesinlikle iş tuttuklarını söyleyebiliriz. Hatta daha da ilginç olanı muhtemelen Muharrem kaptanın öldürülmesini isteyen kişi de Zahide'ydi. Bunu da Zaro'ya acı çektirmek için yaptırdı. Ancak vezirin en temelinde Zaro'nun kardeşi Hüseyin'le işbirliği yaptığını düşünürsek bence vezirin Zahide'nin dediklerini yapmasının asıl amacı Hüseyin'in de bunu onaylaması. Evet, oldukça karmaşık oldu fakat vezirin Zahide'ye sadık olmadığını ve aslen ona çalışmadığını söyleyebiliriz. Çünkü vezir gerçekten Zahide'ye çalışsaydı Zafer'in gerçek babasının Zaro olmadığını Zahide'ye söylerdi. Böylece Zahide de Zaro'dan intikam almak için Zafer'i öldürme derdine düşmezdi. Fakat vezir
daha üst bir akılla çalışıyor. Hatta kudretle gideceği sırada onu durduran şey de bence Zaro'nun söyledikleri değildi. Tam tersine hizmet ettiği kişinin bunu istemeyeceğinden kaynaklanıyordu. Timur'la konuştuğu sahnede bile Zaro'nun onu adam yerine koymadığının farkında. Yani vezirin asıl amacı bence Zaro'nun kardeşi Hüseyin'le birlikte hayatının her döneminde Zaro'ya acı çektirmeye çalışmak oldu. Bu yüzden de zaten Faroz'un Hüseyin olabilme ihtimali oldukça yüksek. Peki sizce Faroz Hüseyin mi ya da Timur'un babası Hüseyin olabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.